Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tarihle ilgili oldukça ilginç ve tartışmalı bir teoriden bahsedeceğim. Herbert Illig'in kayıp zaman teorisi ya da diğer adıyla Phantom Time Hypothesis. Bu teori, bildiğimiz tarih anlayışını kökünden sarsacak türden bir iddia sunuyor. Hazırsanız hemen başlayalım. Herbert Illig, 1990'larda ortaya attığı bu teoriye göre, milattan sonra 614 ile 911 yılları arasındaki yaklaşık 297 yıllık bir dönem aslında hiç yaşanmamış. Yani bu dönem tarih kitaplarına sonradan eklenmiş. Illig, bu iddiasını desteklemek için birkaç ana argüman sunuyor. Illig'in ilk argümanı, bu döneme ait orijinal belgelerin ve arkeolojik kanıtların yetersiz olması. Özellikle bu yıllarda inşa edildiği iddia edilen mimari eserlerin sayısının çok az olduğunu ve bunların tutarsız olduğunu savunuyor. Yani 300 yıla yakın bir süre boyunca neredeyse hiçbir şey yapılmamış gibi görünüyor. İkinci olarak, Illig, Gregorian takvim reformunu sorguluyor. Bildiğiniz gibi 1582 yılında Papa 13. Gregory, Julian takvimini Gregorian takvimine çevirdi ve bu sırada 10 günlük bir düzeltme yapıldı. Ancak Illig'e göre eğer 297 yıl eklenmiş olsaydı, bu düzeltme çok daha büyük olmalıydı. Bu da onun teorisini destekleyen bir nokta olarak öne sürülüyor. Üçüncü argüman ise astronomi ile ilgili. Illig, bu dönemdeki bazı astronomik olayların kayıtlarının tutarsız olduğunu iddia ediyor. Örneğin, güneş tutulmaları veya diğer gök olayları hesaplanan tarihlerle uyuşmuyor. Illig, bu tutarsızlıkların zamanın kasıtlı olarak manipüle edildiğine işaret ettiğini söylüyor. Peki, neden böyle bir şey yapılsın? Illig, bunun siyasi ve dini nedenlerle yapılmış olabileceğini öne sürüyor. Özellikle Kutsal Roma İmparatoru 3. Otto ve Papa Sylvester II gibi figürlerin otoritelerini güçlendirmek için böyle bir manipülasyon yapmış olabileceğini iddia ediyor. Yani tarihi kendi lehlerine çevirmek için 300 yıla yakın bir süreyi uydurmuş olabilirler. Ancak Illig'in bu teorisi akademik çevrelerde büyük ölçüde reddediliyor. Tarihçiler ve arkeologlar bu döneme ait yeterli kanıt olduğunu ve Illig'in argümanlarının çoğunun yanlış yorumlamalara dayandığını savunuyor. Özellikle dendrokronoloji yani ağaç halkaları tarihlemesi gibi bilimsel yöntemler bu dönemin gerçekten yaşandığını doğruluyor. Her ne kadar bilimsel olarak kabul görmese de kayıp zaman teorisi tarih meraklıları için oldukça ilgi çekici ve düşündürücü bir hipotez. Çünkü bize şunu sorgulatıyor. Acaba bildiğimiz tarih gerçekten doğru mu? Tarih, güçlü insanlar tarafından manipüle edilmiş olabilir mi? Herbert Illig'in kayıp zaman teorisi, tarihsel kronolojiye meydan okuyan ilginç bir hipotez. Ancak bilimsel kanıtlarla desteklenmediği için geniş çapta kabul görmüyor. Yine de bu teori, tarihin nasıl yazıldığı ve yorumlandığı konusunda bize farklı bir perspektif sunuyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Tarih gerçekten manipüle edilmiş olabilir mi? Yoksa bu sadece bir komplo teorisi mi? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Eğer bu tarz ilginç teorileri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.